Bir arkeolog ekibi Irak'ın güneydoğusundaki Girsu antik kentinin kalbinde 4500 yıllık bir Sümer tapınağının kalıntılarını ortaya çıkardı. Tapınak, gök gürültüsü tanrısının onuruna inşa edildiği anlaşıldı. British Museum'un bildirdiğine göre Iraklı arkeologlar Mezopotamya'nın bahar gök gürültüsü tanrısı Ningirsu'ya adanmış 4500 yıllık bir Sümer tapınağının kalıntılarını ortaya çıkardılar. Uzun zamandır kayıp olan tapınak kerpiçten inşa edilmiş ve şimdi Tell olarak bilinen arkeolojik bir alan olan Girsu antik kentinin muhteşem merkeziydi. Eski Mezopotamya'nın küratörü ve Londra'daki British Museum'da baş arkeolog olan Sebastian Ray, bulguların bir sunumunda şöyle söyledi. Girsu şehrinin kalbinde antik Mezopotamya'nın en önemli kutsal alanlarından birini keşfettik ve bugün kazmaya devam ediyoruz. Girsu'nun baş tanrısına adanmış bir tapınak burası. Girsu, Mezopotamya'nın kalbinde Fırat ve Dicle nehirleri arasında Irak, Doğu Suriye, Güneydoğu Türkiye, Batı İran ve Kuveyt'in bir kısmını içeren geniş bir alan olan ve en eski medeniyetlerden bazılarına ev sahipliği yapan hareketli bir kültür merkeziydi. Fransız arkeolog Ernest de Sarzeck, Girsu'nun kalıntılarını ilk kez 1877'de keşfetti ve M.Ö. 3. bin yılın sonunda şehri yöneten Sümer kralı Gudeya'nın 4000 yıllık bir heykeli de dahil olmak üzere bulabildiği tüm eserleri ortaya çıkardı. Sonuç olarak konuyla ilgili birçok insan kazacak bir şey kalmadığını düşündü. Çok sayıda çatışma dönemi bilim adamlarının Irak'ın güneyindeki Dikar eyaletindeki bölgeye erişimini de engellemişti. Ancak Ray ve ekibi Girsu'nun açığa çıkaracak daha fazla sırrı olduğu fikrini her zaman savunmaya devam etti. Şöyle söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Irak'ta takip eden çatışma yıllarından sonra Girsu bölgesi yarı oblivizme düştü. Bugün Girsu'nun muhtemelen çok az insanın bildiği dünyanın en önemli miras alanlarından biri olduğunu söylemek mantıksız olmayacaktır. Şimdi arkeologların bu olağanüstü alanı en son keşfetmelerinden bir yüzyıldan fazla bir süre sonra Ray'in ekibi geniş tapınağı ortaya çıkardı. Arkeologlar kum ve diğer birikintilerin altına gömülü alanın özelliklerini keşfetmek için uzaktan algılama tekniklerini kullandılar. Ayrıca 19. yüzyıl kazılarından bu yana manzaranın nasıl değiştiğini anlamak için dijital yükseklik modelleri oluşturdular. Ray şöyle açıkladı. Tapınakta 5 mevsim süren kazılardan sonra bu antik tapınağın iç kutsal alanı, törensel bir plaza, kapalı bir iç duvarda dahil olmak üzere geniş bir alanını keşfedebildik ve ayrıca anıtsal bir kapıda dahil olmak üzere dini kompleksin kapanış duvarının bir kısmının kazısını tamamlayabildik ve sonuca doğru hızla ilerledik, dedi. Eski yazıtların Eninnu veya beyaz gök kuşu olarak adlandırdığı tapınak, Sümer Panteonu'nun en önemli tanrılarından biri olan yıldırım tanrısı Ningirsu'nun kutsal heykelini barındırıyordu. British Museum'a göre Sümerler Ningirsu'nun bahar gök gürültüsü, yağmur fırtınaları ve seller üzerinde güç sahibi olduğuna ve ayrıca toprağın sürülmesine ve ekilmesine hükmettiğine inanıyorlardı. Şaşırtıcı bir şekilde kutsal alanı çevreleyen yeni ortaya çıkarılan duvarlar, erken kazılar sırasında bulunan Kral Gudea heykeline oyulmuş bir haritayla mükemmel bir şekilde eşleşiyor. Ray şöyle söylüyor. Eninnu beyaz gök gürültüsü kuşu, ayrıntılı yazıtlara sahip olduğumuz en eski tapınak. Kralın heykeline oyulmuş arkaik bir plan. Bir dizi kazı sondası açarak ve örneğin 4000 yıllık plana dayanarak tapınağın kapısının tam olarak nerede olabileceğini tahmin ettiğimiz bir tapınak kapısının temellerini tanımlayarak teorimizi test ettik ve başarılı çıktığımızı gördük, dedi. Sümer ve Akkad mitolojisinde Ningirsu, Nippur'un tanrısıydı. Babası Enlil ve annesi Ninlil ile birlikte bir tanrı üçlüsü oluşturdu. Genellikle bir yay, bir mızrak ve Şarur adında sihirli bir topuz tutarak konuşabilen ve kanatlı bir aslan şeklinde tasvir edildi. Sümer Panteonu ve özellikle Sümer tabletlerinde neler yazdığını merak ediyorsanız kanalımızda Sümer Tabletleri isimli uzun bir videomuz var. Mutlaka izlemenizi öneriyorum sizlere arkadaşlar. Gelin Sümer topraklarından yine en gizemli bölgelerden biri olan Mısır'a geçelim.
Sizlere çok önemli ve bir o kadar da basit bir soru sormak istiyorum. Ve düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız çok çok sevinirim. Mısır piramitleri inşa edildiklerinde sizce neye benziyordu? Bu piramitler binlerce yıldır ayakta duruyor ve dünyanın en kalıcı anıtlarından biri olduğu anlaşılıyor. Giza'nın kumlarından çıkan Mısır piramitleri insan yaratıcılığının ve mühendisliğinin bir kanıtı. Eski firavunların mezarlarını işaretlemek için dikilen bu büyük yapılar binlerce yıldır ayakta duruyor. Ancak 1000 yıl boyunca piramitler büyük ölçüde malzemelerin yeniden kullanılması ve yağmalanması nedeniyle değişmiş durumda. Piramitler inşa edildiklerinde neye benziyordu sorusu şimdi daha anlamlı geliyor. Eski Mısır piramitleri hem Giza'da hem de başka yerlerde inşa edildiğinde ki dünyanın pek çok noktasında, daha doğrusu kıtalar arası mesafelerde bulunan noktalarda bulunuyor. Tabii bu aşamada şu soruyu da sormak lazım. Bu kadar geniş uzaklıklara piramit kültürü nasıl yayılmış olabilir? Cevaplarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Cümleyi yeniden alarak devam edelim. Eski Mısır piramitleri hem Giza'da hem de başka yerlerde inşa edildiğinde bugün genellikle sahip oldukları kumlu kahverengi görünüme sahip değillerdi. Ancak parlak bir tortul kaya tabakasıyla kaplıydılar. Prag Charles Üniversitesi'ndeki Çek Mısıroloji Enstitüsü'nde yardımcı doçent olan Muhammed Megahet yaptığı açıklamada şöyle söylüyor. Tüm piramitler ince beyaz kireç taşıyla kaplıydı. Kireç taşı kaplama piramitlere Mısır güneşinin altında derin bir beyazla parlayan pürüzsüz cilalı bir görünüş veriyor. Bunu hayal edebiliyor musunuz? İnşaatçılar orijinal kireç taşı bloklarından birini sergileyen İskoçya Ulusal Müzelerine göre Giza Büyük Piramidin inşası sırasında yalnızca yaklaşık 6,1 milyon ton yani 5,5 milyon metrik ton kireç taşı kullandılar. Büyük Piramit, Firavun Khufu'dan sonra Khufu Piramidi olarak da adlandırılıyor ve hükümdarlığı sırasında inşa ediliyor. M.Ö. 2551 ila M.Ö. 2528. Giza'nın ayakta duran tüm piramitlerinin en büyüğü ve en eskisi oluyor. Bununla birlikte muhafaza taşları daha sonra çoğu piramit gövdesinde olduğu gibi Mısır yöneticileri altındaki diğer inşaat işleri için yeniden kullanıldı. Mısır bilimci Mark Leher'in bir araştırmasında açıkladığı gibi yüzey taşlarının Tutankamun döneminde yıpranmaya başladığına ve milattan sonra 12. yüzyıla kadar buna devam ettiğine dair kanıtlar bulunuyor. BBC News'e göre milattan sonra 1303'teki bir depremde bazı taşlar gevşeyerek düşecek ve büyük bir çoğunluğu yıpranacaktı. Bugün Giza piramitleri eski zamanlardan biraz daha aşınmış görünmesine rağmen orijinal kireç taşı kaplamaların bir kısmı hala gözlerimizin önünde korunmuş bir şekilde duruyor. Araştırmacı Megahet şöyle söylüyor. Giza'daki Jafre piramidinin tepesinde onları görebilirsiniz. Firavun Jafre'nin adını taşıyan Jafre piramidi M.Ö. 2520'den M.Ö. 2494'e kadar hüküm sürdü. Piramidin tepesinin etrafında birincisinin üzerine gömülü ikinci bir çıkıntı olduğu izlenimini veren kaplama taşlar bulunuyor. Eski Mısır'da bu piramidin alt seviyelerinin etrafında kırmızı granit bir kaplama daha vardı. Mısır bilimci Miroslav Werner, piramitler Mısır'ın ikonik anıtlarının arkeolojisi ve tarihi adlı kitabında yazdı. हर जाजम Giza'nın 3 piramidinin üçüncüsü ve en küçüğü Menkaure piramidi veya Mykerinos piramidi M.Ö. 2490 yılları arasında hüküm süren Firavun Menkaure'nin adını almıştır. Ayrıca
alt basamaklarının etrafında kırmızı granit bir kaplama bulunuyordu. Bugün Giza piramitlerinin tepesinde hiçbir şey yok. Ancak araştırmacıya göre başlangıçta altın ve gümüşün bir karışımı olan elektrumla kaplı yüzeyleri barındırıyorlardı. Piramitlerin uçlarındaki görüntü ise mücevherlere benziyordu. Çoğu piramit zamanla kayboldu ancak bazı örnekler müzelerde korunmakta. Bu örnekler piramitlerin dini imgelerle oyulduğunu ortaya koyuyor. Örneğin British Museum, Mısır'daki bir arkeolojik alan olan Abidos'tan hierogliflerle kaplı bir kireç taşı piramidini koruyor ve ölen kişinin tanrı Osiris'e ibadet ettiğini ve hayvan başlı Anubis tarafından mumyalandığını gösteriyor. Piramitlerin eski ihtişamı göz önüne alındığında bugün bu bilinmeyen özellikler açık yaralar gibi görülebilir. Belki de bunun en iyi örneği Menkare'nin piramidinde en belirginidir. Japonya'daki Nagoya Üniversitesi İleri Araştırma Enstitüsü'nde arkeolog olan Yukinori Kawae yaptığı açıklamada şunları söyledi. Menkare piramidini kuzeyden gördüğünüzde büyük bir yara almış olduğunu görürsünüz. Kawae şöyle söylüyor. Aynı zamanda arkeologlar için de önemli bir alan. Çünkü piramitlerin iç yapılarını görebiliyoruz. Uzmanlara göre Giza'nın büyük piramidi güneş ışığı üzerine düştüğünde kaplandığı cilalı kireç taşı ve ucundaki parlak metalik piramit nedeniyle bir yıldız gibi parlıyordu. Gazze'de çok önemli bir keşif yapıldı. Kurşunla kaplı ve mükemmel koruma koşullarında olan 2000 yıllık bir lahitin keşfi açıklandı. Gazze şeridinde çalışan arkeologlar tarafından bulundu ve Roma döneminden kaldığı düşünülüyor. Bölgenin Eski Eserler Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada muhtemelen tanınmış bir kişiye ait olan Roma dönemine ait bir lahitin geçen yıl Kuzey Gazze şeridinde keşfedilen 2000 yıllık bir Roma mezarlığının içinde keşfedildiğini söyledi. Şimdiye kadar Fransız uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından izlenen ve geçen yıl Mısır'ın finanse ettiği bir konut projesinde inşaat işçileri tarafından keşfedilen alanda 90 bireysel ve toplu mezar bulunmuştu. Ve tamamıyla kurşunla kaplı olan bu lahit büyük bir merak uyandırıyor. Sizce neden tamamıyla kurşunla kaplanmış olabilir? Cevaplarınızı bekliyorum. Bakanlık yaptığı açıklamada kurşundan yapılmış lahitin zamanın önemli bir figüre ait olduğuna inandığını ancak henüz açılmadığını da sözlerine ekledi. Koruyucu bir ahşap kaba yerleştirildi ve Filistinli ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekipler tarafından incelenecek. Ve yine bir gizem daha, hala açılmamış olması da ayrıca düşünülmesi gereken bir konu. Devam edelim arkadaşlar. Bakanlık sözcüsü Tarık El-Af, lahiti açmak için uluslararası bir metal uzmanının gelmesini beklemek zorunda kalacağını söyledi. Gazze'nin kuzeyindeki mezarlığın Antik Yunan ve Roma limanının olduğu yerde bulunduğunu söyledi. Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Kazı ve Müze Müdürü Cihat Yasin'in CNN'e verdiği demeçte kemiklerin tanımlamasını da içerecek olan keşfin analizinin muhtemelen yaklaşık 2 ay süreceğini söyledi. Bölgeyle neredeyse eş zamanlı oluşan kargaşaya rağmen bir bakanlık yetkilisinin basın açıklamasına göre lahitin durumu olağanüstüydü dedi. Bunun nedeni 2000 yıldır yer altında kapalı ve saklı kalması. Mezarlıkta bulunan kil kaplar ve diğer eserlerde kurşunla kaplı lahitin içinde ne ya da kim olduğunu aslında ortaya çıkardı dedi. Gazze, İncil'de tarif edilen eski Mısırlılar ve Filistinlilerden Roma İmparatorluğu'na ve Haçlı seferlerine kadar birçok medeniyet için önemli bir ticaret yeri olduğu için antik eserler bakımından oldukça zengin görünüyor. Keşfedilen kalıntılar arasında Büyük İskender'in kuşatması ve Moğol istilasının kalıntıları da bulunuyor. Gazze 2008'den beri İsrail'le 4 savaş yürüten Filistinli İslamcı grup Hamas tarafından yönetiliyor. Çatışmalar yerel ekonomiyi etkiledi ve yetkililer arkeolojik buluntuların kazılmasına ve korunmasına yardımcı olmak için genellikle uluslararası grupları çağırıyorlar. Yeni keşfin arkasındaki ekip çok daha fazlasını bulmayı umuyor. Ne de olsa şu ana kadar kazı için sadece 10 mezar açılmış durumda ve Yasin'e göre keşfedilmeye bekleyen daha fazla lahit olması muhtemel görünüyor. Tabii ilk defa kurşun lahit bulunmuyor. Birkaç ay önce Notre Dame Katedrali'nin altında bir başkası daha bulunmuştu ve 14. yüzyıla tarihlendirildi.
Gelin isterseniz hep beraber Notre Dame Katedrali'ne gidelim. Ne dersiniz? Olayın başlığı şu. Notre Dame Katedrali altında keşfedilen 14. yüzyıldan kalma kurşun bir lahit. Yine aynı soru. Neden lahit kurşunla kaplansın? Devam edelim. Yenileme çalışmaları sırasında Notre Dame Katedrali'nin altında eski bir insan şeklinde kurşun lahiti bulundu. Arkeologlar kurşun lahitin muhtemelen yüksek bir saygınlığa ait olduğu ve 14. yüzyıla kadar uzanabileceğini söyledi. Kalıntılar Fransa'daki Notre Dame Katedrali'nin altındaydı. Notre Dame 15 Nisan 2019'da tüm çatı yapısını çökerten bir yangına maruz kaldı ve yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olarak 100 metre yüksekliğinde büyük bir iskele kurulması gerekti. Toprağın sağlamlığını sağlamak için kazılar yapıldı. Diğer taraftan bu araştırmalar 19. yüzyılın bütün bir yeraltı ısıtma ağını gün ışığına çıkarmış oldu. Tuğladan yapılmış borular arasında kurşunu toprağın ve taşların ağırlığıyla deforme olmuş görünen antropomorfik lahit ortaya çıktı. Oldukça ilginç değerli arkadaşlar. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dominic Garcia yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu lahitin keşfi cenaze töreni uygulamalarını ve ayinlerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Notre Dame'da bulunan ilk insan kalıntıları bunlar değil. Ancak daha önce hiç bu kadar iyi korunmuş bir lahit bulunmamıştı. Kazıdan sorumlu arkeolog Christophe Besnier şunları söyledi. Doku parçalarını, saçları ve hepsinden önemlisi başın üstünde yaprak yastığını görebilirsiniz. Dini kişiler gömülürken iyi bilinen bir fenomen. Şu anda ölen kişinin kim olabileceği bilinmiyor. Ancak konum efsanevi bir tapınağın hayatının şafağında önemli bir karakter olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak yüzeyden sadece birkaç santimetre uzakta bir arkeolog sanki yalvarıyormuş gibi oyulmuş ve uzanmış elleri nazikçe temizledi ve birkaç parçadan oluşan kalıntıları ile birlikte çıkardığını söyledi. Notre Dame 1163 civarında inşa edilmeye başlandı ve hemen hemen 200 yıl sürdü. Tabii değerli arkadaşlar, bu kurşun lahit olayının üzerindeki gizem hala devam ediyor. Gelin Mısır'a yeniden geri dönelim. Mısır'da altınla kaplı eski bir mumyanın keşfi arkeologları tamamen şaşırttı. Buluntu Sakkara'da yapıldı. Ocak 2023'te Kahire yakınlarındaki antik Sakkara nekropolünde mezar kazısı yapan arkeologlar M.Ö. 2300 civarında yaşayan Hekasepes adlı bir adamın mumyalanmış kalıntılarını keşfettiler. Bir mezar kuyusundaki kireç taşı lahitin içinde bulunan ceset ve sargıları o zamanlar için alışılmadık derecede iyi korunmuştur. M.Ö. 5. yüzyılda Yunan tarihçi Halikarnassoslu Herodot, Mısırlıların ölülerini nasıl tuttuklarını ayrıntılı bir şekilde tanımladı. Beyin, burun deliklerinden bir kanca ile çıkarılırken, iç organlar karın bölgesindeki bir kesikten çıkarılıyordu. Daha sonra kesik dikildi ve vücut şarap ve baharatlarla durulandı. Vücut 70 güne kadar bir natron çözeltisi yani kuru göl yataklarından toplanan ve nemi emmek için kullanılan bir maddeden sürülerek kurumaya bırakıldı. Bu süreden sonra dikkatlice keten bandajlara sarıldı ve sonunda bir tabuta konuldu. Herodot bunu yazdığında Mısırlılar 2000 yıldan fazla bir süredir mumyalama uyguluyorlardı ve tekniği deneylerle yavaş yavaş mükemmelleştiriyorlardı. M.Ö. 4. bin yılın hanedanlık öncesi mumyaları çölün kuru kumları sayesinde insan müdahalesi olmadan o kadar iyi korunmuşlardı ki dövmeleri hala görülebilir. Bu sonucu yapay yollarla yeniden üretmeye yönelik ilk girişimler daha az etkiliydi. Bu nedenle Hekasepes başarılı korumanın erken bir örneğini temsil ediyor. Peki soru şu, Mısırlılar neden ölülerini mumyalıyorlardı? Ve bu mumyalama tekniği yine daha önce de sorduğum gibi kıtalar arası uzaklıklara nasıl yayılabildi? Mısırlılar uzun zamandır kuru kumlarla doğrudan temas etmeden mezarları gömülen cesetlerin ayrışma eğiliminde olduğunu gözlemlemiş ve dini nedenlerle bundan kaçınmaya çalışmışlardı. Geri dönecek fiziksel bir beden olmadan kanın yani ruhun özünün mezarlığa getirilen yiyecek tekliflerine katılamayacağına ve bunun yerine zararlı bir ruh gibi yaşayanların dünyasında dolaşmaya bırakıldığına inanıyorlardı.
vücudu korumak için mumyalama teknikleri geliştirilmiştir. En geç devletin birleşmesi sırasında ortaya çıkan ilk yöntemler M.Ö. 3100 civarında oluyor. Ve bu olay vücudu reçineye batırılmış keten bandajlarla sarmaktan oluşuyordu. Bununla birlikte bağırsaklar yerine bırakıldığında vücut ayrışmaya başlıyordu. Bu erken dönemden itibaren korunmuş insan kalıntılarının eksikliği, arkeologların demografi, nüfus sağlığı, yaşam beklentisi ve diyet hakkında çok az veriye sahip oldukları anlamına geliyor. Bu nedenle Hekasepes kalıntılarının keşfi oldukça önemli oluyor. Vücudun bilimsel incelemesi, kullanılan mumyalama teknikleri hakkında önemli bilgiler sağlıyor. İskelet ve dişlerin bilimsel analizi, Hekasepes'in nerede büyüdüğüne, ne tür bir diyet yaptığına, sağlığına, yaşına ve ölüm nedenine de ışık tutabilir. Peki soru şu, Hekasepes nasıl korundu? Hekasepes'in kolları ve bacakları vücuda gerçek bir görünüm vermek için ayrı ayrı sarıldı ve kafa, gözler, ağız ve koyu renkli saçlarla boyandı. Yani koyu renkli saçlarla kaplandı. Bununla birlikte en çarpıcı olanı altın cilt yanılsamasını vermek için dikkatlice uygulanan altın yaprakları. Mısır inançlarına göre altın tanrıların rengiydi ve ölülerin bedenlerini yaldızlamak öbür dünyada ilahi nitelikler kazandıkları fikrini ifade ediyordu. Böylece Hekasepes'in sevdikleri öbür dünyada yeniden doğacağını ve gençleşeceğini, sonsuza dek tanrılarla en sevdiği yiyecek ve içeceklerin tadını çıkaracağını bilerek kendilerini rahatlatabilirlerdi. Peki keşif bize neyi öğretiyor? Hekasepes layitini keşfeden arkeologlar yakındaki bir mezarda erkekleri, kadınları ve çocukları tasvir eden iyi korunmuş bir grup kireç taşı heykeli de keşfettiler. Sadece zenginlerin karşılayabileceği bu görüntüler yedek bedenler olarak mezarlara eşlik etmek üzere yapıldı. Görüntüsü hala takdir edilen güzel heykeller, atletik vücutlu ve kırmızımsı kahverengi tenli erkekleri temsil ediyor. Kadınlar kıvrımlı ve soluktur. Her iki cinsiyette yemyeşil koyu renkli saçlara sahiptir. Mısırlılar adaklar karşılığında ölülerden yardım istenebileceğine inanıyorlardı. Ayrıca yaşayanlarla yeraltı dünyasının ilahi hükümdarı Osiris arasında aracılık yapabiliyorlardı. Eski Mısırlıların ölüme takıntılı oldukları izlenimini edinmek kolay olsa da ölüleri için gösterdikleri özen, yaşam sevgisi ve ölümden sonra hayatın var olduğuna olan inançlarında samimi bir umudu ortaya koyuyorlar. Hekasepes'in bedeninin keşfi o zamandan beri daha iyi korunmuş insan kalıntılarının ortaya çıkacağı ve piramitler çağındaki yaşam anlayışımızı arttıracağı umudunu veriyor. Evet değerli arkadaşlar, eminim sizler de farkındasınız. Yeraltı dünyasının tanrısı ünvanıyla Osiris'ten bahsettik. Aslına bakarsanız bu çok önemli bir konu. Sümer mitolojisine baktığımızda yeraltı dünyasının sahibi İştar olarak geçiyor. Yine tabletlerden öğrendiğimiz kadarıyla bazı yerlerde de Ereşkigal olduğunu anlıyoruz. Mısır Panteon'unda ise Osiris karşımıza çıkıyor. Tabi elbette ki farklı inançlarda, farklı uygarlıklar arasındaysa yine farklı isimlerle devam ediyor. Peki Mısır uygarlığı öldükten sonra yeraltı dünyasının tanrısıyla nasıl konuşacaklarına inanabiliyorlardı? Ve bunun için neler yapıyorlardı? Bakın geçtiğimiz dönemde çok önemli bir dizi keşif yapıldı. Kısaca bahsetmek istiyorum. Eski Mısır nekropolünde yapılan kazılar sırasında altın dilli bir dizi mumya keşfedildi. Evet, yanlış duymadınız. Altın dili olan belirli sayıda mumya keşfedildi. Mısırlı bir arkeolojik misyondan araştırmacılar Kahire'nin yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde merkezi Nil deltasında bulunan Kuezna nekropolünün bir uzantısını keşfettikten sonra bu olağan dışı kalıntıları buldular. Nekropolün kapsamı eski Mısır'ın geç dönemi yani M.Ö. 664-332 yılları arasında Ptolemaik dönem olarak biliniyor. Ve bu Ptolemaik dönem ve Roma dönemi dahil olmak üzere farklı zaman dilimlerinden kalma antik mezarları içermektedir. Arkeologlar tarafından bulunan mumyalar gerçek dilin olması gereken yerde insan dili şeklinde altın folyo parçaları buldular. Olağan dışı olmasına rağmen Mısır'daki insan kalıntıları arasında bulunan tek altın dil vakası elbette ki bunlar olmuyor.
Örneğin Şubat 2021'de arkeologlar yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanan ve aynı zamanda İskenderiye şehrinin yaklaşık 50 kilometre batısındaki merkezi Nil deltasında bulunan Taposiris Magna tapınağındaki kazılar sırasında yine böyle bir dizi mumya keşfettiler. Geçen yılın sonlarında araştırmacılar Caire'nin yaklaşık 160 kilometre güneybatısında bulunan büyük bir arkeolojik alan olan Oxyrhynchus'ta yaklaşık 2500 yıl önce ölen bir erkek, bir kadın ve küçük bir çocuğun insan kalıntılarının ağızlarında 3 altın dil keşfettiler. Bunu Osiris'le iletişim kurmak için mi yapıyorlar? Evet. Uzmanlar eski Mısırlıların bazı insan kalıntılarına altın diller yerleştirmiş olabileceğine inanıyor. Böylece ölen kişinin ruhları Osiris yani yeraltı dünyasının tanrısıyla iletişim kurabiliyor ve öbür dünyaya geçmelerine yardımcı olabiliyor. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Vaziri yaptığı açıklamada Kuezna nekropolündeki son kazılar sırasında bulunan mumyaların belki de kısmen yağmanın bir sonucu olarak zayıf bir koruma durumunda olduğunu söyledi. Araştırmacılar ayrıca kemikleri altın levhalara sarılmış mumyaların yanı sıra insan kalıntıları arasında eski Mısır'da yaratılış ve yeniden doğuşun sembolü olan bir takım böceklere ve nilüfer çiçeklerine benzeyen altın süslemeler de buldular. Mumyalama sürecinde kullanılan taş böcekler ve seramik kaplar gibi çeşitli mezar tılsımları da keşfedilmiş durumda ve araştırmacılar insan şeklinde ahşap tabutlar da buldular. Mısır altın bakımından zengin bir ülke ve bu malzeme eski zamanlarda mezar süslemeleri yapmak için kullanılmış. Altın, yöneticilerin ve diğer önemli figürlerin tabutlarını ve cenaze maskelerini süslemek ve ayrıca mumyalara yerleştirilen ayak tırnaklarını, el tırnakları ve dilleri şekillendirmek için kullanıldığı düşünülüyor. Eski Mısırlılar altının büyülü güçlere sahip ilahi, ebedi bir malzeme olduğunu düşünüyorlardı. Altının tanrıların özellikle de evrenin yaratıcısı ve yaşam veren güneş tanrısı Ra'nın derisi olduğuna inanıyorlardı. Kuezna nekropolü, içinde bulunan farklı dönemlere ait gömme yöntemlerinin çeşitliliği nedeniyle Nil deltasındaki en önemli arkeolojik alanlardan biri oluyor. Site ayrıca kutsal kuşların gömülmesi için oluşturulan konut mezarlarıyla da dikkat çekiyor. Bu bölgeyi araştırmakta fayda var değerli arkadaşlar.